30x113 şu an dünyanın en çok talep gören topu diyebiliriz. Bugüne kadar karşılaşılmamış bir oyun bozucuyla karşılaştı Kara Kuvvetleri. Orta Doğu'da da atışlarını planlıyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde yerli ve milli olarak da mühimmatımız aktif olacak. Neredeyse 150 yıldır makinalı tüfekler, farklı mühimmat kullanan toplar muharebe sahasında yer alıyor. Teknoloji gelişse de sahada son sözü onlar söylüyor. Orta kalibre topların bir taraftan maliyet etkinliği, diğer taraftan da yeni nesil teknolojilerle artan vuruş gücü nedeniyle güvenlik güçlerinin vazgeçilmez silahlarının başında geliyor. Bugün Canik grubu ile birlikte yeni nesil 30x113 mühimmat kullanan orta kalibre toplara bakacağız. Bu konsept nasıl ortaya çıktı? Geliştirilen kule tasarımları işi hangi noktaya taşıdı? Atış gücüne olan etkileri neler? 30x113 için yerli mühimmat çalışmaları yapılıyor mu gibi soruların cevaplarını arayacağız. Önce gelin işin tarihinden başlayalım. Makinalı tüfekler yaklaşık 150 yıldır savaş alanlarında, kara savaşlarında kullanılan temel silahlardan bir tanesi. Bugün de teknolojinin bu kadar yenilikler getirdiği, yerleşik savaş yapma yöntemlerini, doktrinleri derinden etkilediği dönemde de bütün o yapay zekaya, robotik sistemlere, siber savaş yöntemlerine rağmen hala savaş alanlarında fiziksel çatışmanın geçtiği taktik seviyede hala en önemli silahlardan bir tanesi. Nasıl piyade tüfekleri, el bombaları, diğer patlayıcı mühimmatlar önemli rol oynuyorsa makinalı tüfekler de aynı rolü oynamaya devam ediyorlar. Tabii burada şunu söylemek lazım. Bu oynadıkları rollerin ifa edilmesinde tabii ki de büyük teknolojik gelişmelerden de etkileniyorlar. 5.56, 12.7 ve 20 mm sonrasında 30x113 nasıl ortaya çıktı? 30-113 aslında bildiğiniz gibi 1950'lerden beri var olan bir, hatta daha öncesinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında yerleşik bir standarttı ama 1950'lerden itibaren Fransız ve İngilizlerin hava kuvvetlerinde kullandığı, hava kuvvetleri uçaklarında, jetlerinde kullandığı topların kalibresini teşkil ediyor. Sunduğu bazı özelliklerden dolayı. Bu özelliklerden bir tanesi, şuradaki elimizdeki dummy'lerden de gösterme şansım olur. Bu büyüklükteki mühimmatın sunduğu terminal balistik etkilerin tatmin edici olmasından kaynaklanıyor birçok durumda. 1950'ler, 60'lar, 70'ler boyunca hava savaşları için kullanılan bu mühimmat 1970'lerden itibaren hava kara angajmanlarında da özellikle Apache helikopterlerinde multirol bir mühimmat olarak en etkin çözümü sunan kalibre olarak kabul edildi ve 1970'lerin sonu 80'lerle beraber de başta Amerikan Kara Kuvvetleri olmak üzere dünyada birçok kara kuvvetin saldırı helikopterlerinin top mühimmatının standart kalibresini oluşturuyor. 2000'li yılların ilk çeyreğine geldiğimizde savaş alanında az evvel de söylediğim robotik sistemlerin, insansız hava araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber bugüne kadar karşılaşılmamış bir oyun bozucuyla karşılaştı Kara Kuvvetleri. Dronlar, işte bugün FPV dediğimiz, First Person View dediğimiz hızlı hareket eden yarış dronlarından devşirme, saldırı dronları, keşif dronları, bombardıman dronları türlü değişik boyutlarda tespit edilmesi zor, takip edilmesi zor, angajmanı zor, yüksek manevra kabiliyetli bu insansız hava araçlarının taktik sahada çok yoğun bir şekilde kullanılıyor olmasından dolayı en öndeki birliklere kadar, en alt seviye taktik birliğe kadar neredeyse bir drone savunma, yakın mesafe hava savunma ihtiyacı doğdu. İşte bunu bir süre elektronik karıştırıcılarla, askerler tarafından taşınan karıştırıcılarla ya da işte daha farklı yöntemlerle, pompalı av tüfekleriyle vesaire farklı mühimmatları deneyen piyade tüfekleriyle falan denedik ve Ukrayna'da da denenmeye devam ediyor. Ama anlaşılan bütün bu tecrübelerin sonunda Amerika'nın bulduğu çözüm dünya tarafından da kabul edilecek. O da şu, 30-113 mm. Gerçekten bu cephaneyi atan silahın karakteristik özelliklerinden dolayı düşük geri tepme, kompaktlık, en alt seviye birliklere dahi rahatlıkla entegre edilebilecek. Dolayısıyla onlara savaş alanının en uç noktasında dahi organik bir hava savunma, drone savunma imkanı kazandırabilecek en uygun silah olarak görülüyor. Bu çalışmalarda Canik ve bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma ile iştiraklerinin nasıl bir rolü var? Şüphesiz ki 30x113 orta kalibre top şu an dünyanın en çok talep gören orta kalibre topu diyebiliriz. Rakipleriyle karşılaştırıldığında, yani rakiplerinden kastım diğer orta kalibre toplarla karşılaştırıldığında teknolojik üstünlükleri, bunlar ayarlanabilir atım hızı, düşük geri tepmesi ve maliyet etkin yönleriyle hem dost ve müttefik ülkelerin envanterine giriyor hem de bir yandan da yeni konseptlerle yeni müşterilerin radarına takılıyor. Biz Canik ve bağlısı olduğu grup şirketleri olarak işte başta AI Systems ve Unirobotics'i de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tüm sistemlerimizi müşterilerimizin, burada altını çiziyorum, müşterilerimiz burada son kullanıcı da olabilir, bazen sektör paydaşlarımız da olabilir. Çünkü onların da çıkmazda olduğu bazı konular var. Onların ihtiyaçlarına göre adapte ediyoruz ve kalifikasyon süreçlerini çok hızlı tamamlayıp sahaya sürüyoruz. Hassas ve etkili bir atış için kule tasarımı çok önemli. Canik çalışmalara 2020'de başladı.
kule mekanik altyapısının yanı sıra yazılımsal olarak da ciddi bir mühendislik altyapısı gerektiriyor. Tabii şimdi 2020 yılında grup şirketlerimizden Unirobotics'i kurma kararı aldık. Ama o zaman daha biz sizler de bildiğiniz gibi orta kalibre yani 20, 25, 30, 35 gibi toplar üreten şirketimiz olan AI Systems'ı henüz satın almamıştık. Ama biz bu sürecin tamamlanacağını bildiğimiz için ta 2020 yılında Unirobotics'i kurduk. Çünkü bu topların farklı platformlara entegrasyonu bildiğiniz bir terzinin farklı beden ölçülerinde insanlara kıyafet yapması gibi meşakkatli bir süreç. Ve bunun çok önceden başlatılması gerekiyor. Biz Canik tarafında yaptığımız gibi tüm alt teknolojilerimizi, bu teknolojileri kumanda eden altyapıları biliyorsunuz yerli ve milli olarak ülkemizde oluşması için, kök salması için azami çaba sarf eden bir grubuz. Aynı şekilde bu mantıkla Unirobotics'le işte dolayısıyla erkenden teşkil ettik ki ta 2020 yılında. 2022 yılında AI Systems bünyeye katılmadan, grup bünyesine katılmadan önce yol almış olmamız gerektiğini bilerek yaptık. Şu an geldiğimiz noktada tüm Unirobotics tarafından üretilen uzaktan komutalı silah sistemlerine baktığınızda birkaç önemli özellik öne çıkar. Bunlardan bir tanesi çok fazla platforma adapte edilebilir olmak. Yani aynı uzaktan komutalı sistem birden fazla kara ve deniz aracına insanlı ya da insansız olsun hızlı bir şekilde, maliyet etkin bir şekilde entegre edilebiliyor. Diğer bir özellik ise modüler yapıları. Bunlar aynı structure'ı yani yapıyı kullanarak birden fazla silaha ev sahipliği yapabiliyor. Örnek verecek olursak bugün en hafif ürünümüz olan Trakon Light'ı göz önünde bulunduracak olursak bu uzaktan komutalı silah sistemimiz 12.7x99 ağır makine tüfekten tutun 12.7x108 ağır makine tüfeğe, 40 metre bomba atara, 7.62 ya da 5.56 silahlara uyumlu bir şekilde müşterilerimizin beyninize sunmuş durumda. Yani müşteri bugün bir silah sistemine yatırım yapıp yarın yapmış olduğu silah sistemiyle beraber bir uzaktan komutalı silah sistemi aldığında hiçbir şey değişmiyor. Mevcut yatırımını bizim uzaktan komutalı silah sistemimizde de kullanabiliyor. Yine bizim uzaktan komutalı silah sistemlerimize yatırım yapan bir müşterimiz ilerleyen bir zamanda farklı bir silah sistemini kullanmak istediğinde sistem buna elverişli olarak onların önünü açıyor. Bu da tabii ki bizim satışlarımızdaki bu ciddi artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Planlama, tasarım, üretim ve test sonrasında 30x113'ler farklı platformlarda ürünleşmeye başladı. Bu ürünleri en yoğun olarak İDEF 2025 fuarında gördük. Birçok paydaşıyla Canik ortak çalışmalara imza attı. İDEF kapsamında tabii çok uzun zamandır çalışılan projelerde bunların meyvesini görmek bizleri mutlu etti. 30-13 olarak tam bir gövde gösterisiydi. Bunu daha önce de söylemiştik zaten. Kara platformlarında, insanlı kara platformlarında Nurol makinenin aracının üzerinde 30x113 topumuz yer aldı. Burada tabii bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu sistemin yani silah sisteminin sağlıklı bir şekilde entegrasyonu için Trakon 30 uzaktan komutalı sistemini de beraber entegre ediyoruz. Yine Trakon 30'un deniz versiyonu bu sefer Sefine tersanemizin yapmış olduğu insansız deniz aracı olan Marlin'in üzerinde yer aldı. İlk defa burada Trakon 30'un deniz versiyonunu gösterdik. Tabii ki Trakon 30'un olması 30. topumuzun da yer aldığı anlamına geliyor. Bir diğer önemli proje bizler için amfibi Tugay'ımızın da kullandığı Zaha zırhlı amfibi hücum aracının yeni versiyonunun, daha doğrusu yeni versiyon derken burada silah sistemi olarak yeni versiyonunda yerimizi aldık. Burada FNSS kendi üretmiş olduğu kulesinin üzerinde, uzaktan komutalı silah sisteminin üzerinde bizim 30x113 topumuza yer verdi. Yine aynı top FNSS üretimi başka bir araç olan Pars 4x4'ün üzerine yer aldı. Bu iki araç da aslında amfibi özellikli. Tabii Zaha çok daha uzun mesafeler denizde kat edebiliyor ama Pars'a baktığımızda kısıtlı bir su üstü geçişi kabiliyeti var. Fakat o da bir amfibi araç. Dolayısıyla bu iki aracın üzerinde 30-13 yer almış oldu. 30x113'ün bir başka önemli kullanımı İHA Savar sistemler. Roketsan tarafından geliştirilen Burç'ta 30 mm'lik top kullanılıyor. Roketsan'ın geliştirdiği Burç sistemi, özellikle 8x8 aracı entegre ettiği Burç sistemi öne çıkıyor. Çünkü doğrudan Amerika'nın 2015-17 tarihlerinde geliştirdiği manevra kısa mesafe hava savunma aracı konseptinin aslında birebir uygulaması diyebiliriz. Ki normal, çünkü az evvel de söylediğim gibi Batı dünyasındaki takip edilen trend de bu. Biz dronların kategori 1 altında mikro ve küçük dronların vızır vızır uçtuğu bir savaş alanında manevrayı nasıl sağlayacağız? Manevra birliklerine ya da hafif birliklerimize ya da belli savunma hatlarını tutan birliklere organik hava savunma imkanı, drone savunma imkanı nasıl sağlayacağız? Dolayısıyla en büyük arayış bu konuda gelişiyor ve buna da bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Bu noktada işte Amerikalıların geliştirdiği Sergeant Stout aracı var. Stryker üzerine, 8x8 Stryker üzerine kurdukları. Fransızların geliştirmeye başladığı Serval üzerine kurdukları bir araç var. 4x4 üzerine. İsrailler keza benzer 4x4 nispeten hafif bir araç üzerine, Plasan Storm Rider üzerine şekillendirmeye çalışıyorlar. Yakın hava savunma sistemlerini 30x113 mm top kullanan. Bizim de buna doğrudan cevabımız Roketsan'ın geliştirdiği Burç sistemiyle oldu. Hem insansız versiyon 4x4 üzerine var hem de
8x8 zırhlı araç üzerine var. Dediğim gibi bu gerek piyadeye, hafif piyadeye, gerekse de mekanize birliklere sahada yakın destek ve kısa mesafe hava savunma, özellikle drone savunma imkanı kazandırılması açısından geliştirilen araçlar. Şu anki trende uygun olarak. Bunun dışında İDF'de FNSS'nin araçları üzerinde 3013'ü gördük. Bu da yine bizim son dönemde güncel çatışmalarda modern savaşların ihtiyaçlarına cevap verme konusunda alınan derslerin doğrudan sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Bu mühimmatlar ülkemizde üretiliyor mu? Bu konuda nasıl bir çalışma var? Son olarak genel bir vizyona baktığımızda 30x113 topların Türkiye ve müttefik ülkelerdeki gelişimine baktığımızda tabii mühimmatın erişilebilir olması burada çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda biz son 2 yıldır tüm mühimmat üreticileriyle zaten çalışıyoruz. İngiltere'deki, Amerika'daki, Avrupa'daki tüm 30x113 mm orta kalibre mühimmat üreten üreticilerle yoğun temaslar halindeyiz ve kapasitelerini her geçen gün ciddi bir şekilde arttırıyorlar. Buna paralel olarak Türkiye'de de çok ciddi gelişmeler var. İşte geçen İDF fuarının hemen öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığımızda 30x113 mühimmat geliştirme projesini açtı. Bu şu anlama geliyor. Türkiye çok yakında. Biliyorsunuz Türkiye savunma sanayinde bir şeye hedef koyduğu zaman çok hızlı ilerliyor. Öyle bir dönemdeyiz şu an. Bu şu anlama geliyor. Çok kısa bir zaman içerisinde yerli ve milli olarak da 3013 mühimmatımız aktif olacak. Bu da bizim kuvvetlerimizin bu mühimmata dışa bağımlı olmadan kendi ülkesinde hızlı bir şekilde tedarik edip dilediği tiplerde, bugün biliyorsunuz 3013'ün sadece bir veya iki versiyonu yok. 3013'ün birçok değişik varyasyonu var. Zaten bu topu da kıymetli yapan konuların bir tanesi de bu oluyor. 30-113 mm toplar normalde diğer muadillerinden çok daha maliyet etkin bir şekilde mühimmat sarfiyatı yaptıkları için şu an mevcut konjüktürde çok daha fazla talep görüyorlar. Buradaki bir diğer önemli husus da mühimmatın maliyet etkinliğinin yanı sıra mühimmatın çeşitliliği de önem arz ediyor. Yani test and practice mühimmattan tutun, yüksek patlayıcılı high explosive mühimmatlara kadar, yaklaşma tapalı yani proximity mühimmatlardan tutun, sabot dediğimiz zırt delici mühimmatlara kadar birçok versiyonu bir anda siz bir silah sistemi alarak envanterinize katmış olacaksınız. Bu da zaten bu silahın son kullanıcıya katmış olduğu, vermiş olduğu en önemli stratejik avantajlardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde sistemlerin tanıtılması için Canik farklı canlı atış testleri yapacak. Bunların ilki geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yapılmıştı. Şimdi sırada farklı coğrafyalar var. Tam tarihini veremiyorum ama son çeyreğe muhtemelen Orta Doğu'da da atışlarını planlıyoruz. 2026 takvimimizi de zaten ilerleyen zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ama buradaki en önemli şey, biz bu yoğun ilgiyi karşılamak için ciddi bir efor sarf ediyoruz. Bir takvim çerçevesinde bu yüksek efor ve maddi anlamda da ciddi enerjinin harcandığı faaliyetlere önem veriyoruz. Dünya genelindeki tanıtım faaliyetlerimizi ve demolarımızı diyeyim devam edeceğiz ve onlarla ilgili takvimde sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi 30x113 mühimmat kullanan toplar tasarımlarının üzerinden yıllar geçse de yüksek patlayıcı gücü ve farklı seçeneklerle günümüz muharebe sahalarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu konuda dünyadaki az sayıda imalatçıdan biri olan Samsun Yurt Savunma ve İştirakleri sistemlerin tanıtılması ve ihracatı konusunda yeni adımlar atıyor. Teknolojiyle birleşen sistemler savaş alanlarında farklı bir bakış sunuyor.